Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Koray. Bu videomda sizlere araçlarınızda kullandığınız multimedya sistemlerini cep telefonunuzdan en iyi hangi uygulamayla yönetebileceğinizi, ayrıca cep telefonunuz ile araç içerisindeki multimedya sisteminin en düzgün şekilde hangi uygulamayla çalıştığından bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini de açmanız durumunda bu tarz videolardan, ayrıca daha öncesindeki videolarımı kontrol edecek olursanız bilgi tarzı ve farklı ürünlerin kutu açılışları ve deneme videoları hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Programımızın adı Android Auto. Android Auto'yu daha önce duymamış olabilirsiniz çünkü Türkiye'de maalesef Google Play Store'dan indirilmesi kapalı. Yani Türkiye içerisinde bu uygulamanın kullanılması maalesef ki yasaklanmış Play Store içinde. Neden yasaklandığını hiç gerçekten bilmiyorum ve yasaklanmasının da anlamı gerçekten yok. Ama bu uygulamayı internetten Google Play Store haricindeki kaynaklardan indirebiliyoruz. İndirilmesi için de aşağı bir link ekleyeceğim. O linklerden de uygulamaya erişebileceksiniz. Kullanım detaylarını da direkt olarak araç içerisinde telefon bağlantısı yaparak sizlerle paylaşıyor olacağım. Oradan da takip edeceksiniz. Peki bu Android Auto tam olarak neye yarıyor? Şimdi cep telefonunuzda harita uygulamasını veya aramalarınızı, mesajlarınızı, filmlerinizi, müziklerinizi cep telefonunuzun küçük ekranından kontrol etmek yerine, eğer aracınızda bir multimedya sistemi var ise, yani bir ekran var ise, bu ekrana bağlayıp, tabii ki aracınızın da bunu desteklemesi gerekiyor. Ayrıca telefonunuzun da tabii ki desteklemesi gerekiyor. Bu uygulamayı kurup telefonunuzun içerisindeki haritalar, mesajlar, gelen bütün bildirimler, buna WhatsApp, mail, her şey dahil bütün bildirimler, Spotify, YouTube müzik ve buna benzer birçok uygulamayı aracınızın multimedya ekranında direkt olarak telefonunuza bağlanıp kullanabiliyorsunuz. Peki bununla sınırlı kalıyor mu? Tabii ki kalmıyor. Eğer telefonunuzu rootlayacak olursanız, ki nasıl rootlanacağı ile ilgili detaylı bilgi vermeyeceğim, onu araştırmanızı rica ediyorum. Rootlama videosu yapmayacağım burada. Telefonunuzu rootladığınız durumda Netflix'inizi dahi aracın multimedya sistemine telefon üzerinden aktarıp Netflix videolarını ve filmlerini bile izleyebiliyorsunuz. Bunu da unutmayın. Şimdi araç içerisinde kullanımı nasıl, onu göstereceğim. Ayrıca ufak bir detay daha vereyim. Cep telefonlarında şu an biliyorsunuz Android 10 sistem kullanılıyor. Android 11 bazı modellerde Aralık'tan itibaren başlayacak. Eylül 2021'e kadar da güncellenmeye devam edecek. Hangi telefonların güncelleneceği bilgisini de internet üzerinden kontrol edebilirsiniz. Eğer sizinki de bunlar içerisindeyse Android 11'e geçecektir. Android 11'e geçtiğinde ne gibi faydası olacak bize? Android 11'de bu bahsettiğim Android Auto sistemini arabayla kullanmak için artık kabloya ihtiyacınız olmayacak. 5 GHz Wi-Fi desteği olan bir cep telefonunuzla araç içerisinde kablosuz olarak Android Auto'ya bağlanabileceksiniz ve kontrolü tamamıyla kablosuz, bağımsız bir şekilde daha rahat gerçekleştirilebilecek. Şimdi geçelim araç içi uygulama bağlantısı, cihaz bağlantısı ve uygulama arayüzüne. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an araçtayım. Araca Android Auto'yu bağlamak için, yani telefonunuzu Android Auto'dan bağlamak için şu an maalesef kablo gerekli. Yalnız Android 11 sürümü gerçekleştikten sonra bu kablo ile bağlantıya gerek kalmayacak. 5 GHz destekli bir Wi-Fi telefonunuz var ise ve Android 11 kullanıyorsa o telefon, artık kablosuz olarak da bu şekilde yaklaştırıp Android Auto'ya bağlanabileceksiniz. Şimdi Android Auto'ya nasıl bağlandığımızı gösteriyorum. Bende Samsung Galaxy A31 cep telefonu var. Bu cep telefonunu öncelikle kablosunu şurada gördüğünüz USB'den taktım. Ardından da bu Type-C kablomu da telefona takmış bulunuyorum. Taktıktan sonra direkt olarak telefonumun ekranına gelecek şeyi göstereceğim ben size. Telefon verilerine erişim izni verilsin mi diyor. İzin ver diyoruz. İzin veriyor. Şu an telefon bağlantısı sağlanıyor. Burada üst tarafta dosya aktarımı için bağlı yazıyor, görüyorsunuz. Şimdi buradan şu seçeneğe giriyoruz. App menüsüne giriyoruz. APP'ye basıyoruz. Android Auto'ya basıyoruz. Araç ile mobil cihaz arasında bir bağlantı olduğundan verilerin aktarılacağını lütfen dikkate alın diyor. Tamam diyoruz. Şimdi bağlantıya başlıyor. Artık telefondan şu an gördüğünüz gibi bağlantıyı sağladı. Android Auto arabanıza bağlı diyor. Ve şu an ekrana yansıtmak için işlem yapıyor. Bu Android Auto'da neleri görebiliyorsunuz? Gördüğünüz gibi haritayı buradan gösteriyor. Evin adresinden, şu an olduğunuz yerden başlatabiliyor. Buradan istediğiniz konumu girip
istediğiniz yeri haritadan görüntüleyebiliyorsunuz. Bu en güzel özelliği. Eğer eğer arabanızda şöyle bir kısım var ise zaten buraya bir hafıza kartı takıp haritayı da aslında yükleyebiliyorsunuz. Ama böyle telefondan bağlantı yaptığınızda da harita yüklemenize gerek kalmıyor. Android Auto'nun başka ne özellikleri var? Şimdi şuradan menüye geliyorum. Podcast kısmı var. Buna isterseniz telefonunuza müzikler veya kısa videolar yükleyebiliyorsunuz. Buradan görüntülenebiliyor. Podcast menüsünde burada görüyorsunuz indirilen videolar seçeneği çıkıyor. Buradan geri geliyoruz. Dediğim gibi haritalar var. Spotify üyeliğiniz varsa Spotify'ı buradan kontrol edebiliyorsunuz. Telefon menüsüne basıp buradan aramalarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Çık dediği yerde zaten Android Auto'yu sonlandırıyor. Burada ayarlar kısmı var. Ayarlar kısmında mesaj bildirimlerini göster seçeneği var. Sesli uyarı yok yazıyor. Medya otomatik olarak devam ediyor seçeneği var. Bunda dediğim gibi müzik ya da podcast olarak yüklediğiniz videoları da otomatik olarak geçmesine olanak sağlıyor. Haberler seçeneği var. Google Haberler burada görüntüleniyor. Buradan haberleri de kontrol edebiliyorsunuz Maalesef ayrıca. anlamadım. Ama tabii bundan şu an sesli yanıt sistemine geçti az önce. Şuradan basıyoruz. Hava durumu. Affedersin, anlayamadım. Biraz anlama özürlü çıktı. Bir daha deneyelim. Hava durumu. Ne yazık ki anlamadım. Yok, maalesef anlamıyor bu. Burada hatırlatıcı kısmı var. Bu da yine aynı şekilde bununla çalışıyor. Şimdi şuradan takvim kısmını görüyorsunuz. Bunların yani bu hava durumu hatırlatıcı haberlerin hepsi asistan yardımıyla çalışıyor. Asistan seçeneği şu an için çok gelişmediği için ve maalesef Türkçe dilini çok desteklemediği için kontrolü gerçekten zor. YouTube müzik seçeneği var. YouTube müzikten de müzik dinleyebiliyorsunuz ayrıca. Burada isterseniz telefonunuza kaydettiğiniz parçaları, isterseniz de YouTube'dan seçeceğiniz parçaları dinleyebiliyorsunuz. Şimdi şöyle, normalde Android Auto Türkiye'de kullanılamıyor. Yani cep telefonunuza Google Play Store'dan Android Auto diye giriş yaptığınızda maalesef ki indiremiyorsunuz. Ülkenizde bu uygulama kullanılamamaktadır. Hatası veriyor. Ancak yeni çıkan 2020'de yeni çıkan cep telefonlarında, yüklü olan cep telefonlarında Android Auto var. Yani indirmeniz gereken bir nokta kalmıyor. Android Auto direkt olarak telefonda otomatik yüklü geliyor. Bu şekilde özellikleri de kablolu bağlantı yaparak kullanabiliyorsunuz. Ve dediğim gibi unutmayın, bu Android 11 güncellemesi ile ardından şu kablolu bağlantı olayı da tamamıyla sonlanacak. Ve 5 GHz'lik bir Wi-Fi sinyali alıyorsa telefonunuz, telefonu yaklaştırıp bu şekilde kullanabileceksiniz. Peki bütün özellikler bu kadar mı? Hayır, değil. Aslında bunun birçok özelliği var. Yalnız bu özellikleri kullanabilmek için telefonunuzu rootlamanız gerekiyor. Bunu pek tavsiye etmiyorum ama ne gibi özellikleri olduğunu da söyleyeyim. Nereden bulabileceğinizi de size söyleyeceğim. Rootladığınızda isterseniz buraya Netflix'i dahi yükleyebiliyorsunuz. Yani Netflix'ten buradan tıklayıp film de izleyebiliyorsunuz. Rootlama işleminin nereden yapıldığı ile ilgili açıklamalar kısmında ekleyeceğim. Tabi her telefonun rootlama özelliği, rootlama şekli farklı. Bunu da unutmamanız gerekiyor. Rootladıktan sonra Android Auto'yu indirebileceğiniz bir site ekleyeceğim size. Söylediğim gibi Play Store'da yok ama indirebileceğiniz bir site var. Bu siteyi de açıklamalar kısmında ekliyor olacağım. Oradan ekleyip az önce gösterdiğim gibi kabloyla bağlarsanız Android Auto bağlantısı bilgisayar ve telefonunuz, araba ve telefon arasında gerçekleşiyor. Bu şekilde de bir kullanım alanı var. Aramalarınızı, mesajlarınızı, WhatsApp mesajlarınızı da ayrıca burada görebiliyorsunuz. Az önce gördüğünüz gibi eşimden bir mesaj geldi. Hemen orada belirdi. Tıklayıp oradan da içine giriş yapabiliyorsunuz ve mesajları görüntüleyebiliyorsunuz. Ayrıca şurada bildirimler sekmesi var. Burada kahve yaptığını söylemiş. Kahveye bekliyormuş. Ben artık videoyu sonlandırıyorum ve kahve içmeye gidiyorum. Kendinize iyi bakın.